entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Can't some people still know? That's not how the spell works. So MJ's gonna forget about everything we've ever been through? Stop tampering with the spell. Oh my God, Ned, he's my best friend. Oh, my Aunt May should really know. Stop talking. What just happened? We tampered with the stability of space-time. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. The problem is you trying to live two different lives. The longer you do it, the more dangerous it becomes. Be careful what you wish for, Parker. Hello, Peter. Spider-Verse neden MCU içerisinde olmasın? Evet, uzun zamandır tartışma konusu olan ve hayranlar arasında büyük bir karmaşaya sebep olan Spider-Verse evrendedir. Evrende değildir, kanondur veya kanon değildir tarzı farklı fikirler içerisinde ikilemde kalmış hayranlar olarak size onaylanan bir bilgiyi sunmak istiyorum. Evet, yanlış görmediniz. Artık Spider-Verse bir MCU kanon hikayesidir. Peki kanon nedir? Biraz bunu açacak olursak kanon bilim kurgu evrenleri içerisinde ana evrene bağlı olan yan evrenlerin buna asıl evren de dahil olmak üzere asıl veya benzer bir hikayenin yaşandığı fakat her ne olursa olsun asıl evrene bağlı olan hikayelerdir. Peki bu bilgi nereden geldi? Bir ay önce Twitter'da gezerken güvendiğim bir kaynağın sayfasına girince böyle bir yazı gördüm ve bu doğru mu değil mi diye biraz bunu araştırmak istedim. Ve evet, gerçekten de doğruymuş. Artık tüm evrenlerin MCU kanon hikayesi olduğu resmi olarak onaylandı. Peki bunu onaylayan kaynak hangisi diye soracak olursanız hemen şöyle anlatayım. The Reign of Marvel Studios Book adlı yeni bir kitap çıktı. Ve kitapta yazan bilgilere göre Sony'nin Spider-Man evreninde artık kanon bir hikaye türü ve bu kitap yayınlanır yayınlanmaz Sony ve Marvel arasında gizli bir anlaşma imzalandı. Ve detayları tam olarak bilinmiyor. Zaten bu kitapta böyle yazmasa bile biz No Way Home, Morbius ve Across the Spider-Verse filmlerinde bu şekilde olduğunu görmüştük. Hatırlarsınız ki 2004 yılında çıkan Spider-Man 2 filminde MCU'ya sürekli referans veren, daha doğrusu MCU'ya bağlı kanon bir hikaye filminde Doctor Strange'e yapılan bir referans vardı. Evet, Jameson'ın olduğu sahneden bahsediyorum. Hemen bu sahneyi izleyelim. Hoffman! Yeah? What are we gonna call this guy? Dr. Octopus. That's crap. Science Squid? Crap. Doctor Strange. That's pretty good. But it's taken. Wait, I got it. Dr. Octopus. Evet, gördüğünüz gibi Doctor Strange'in varlığına bir gönderme yapılmış. Bir de filmin başlangıç sahnesindeki Bleecker Street yazılı gördüğümüz bir cadde tabelası vardı. Ve buradan da anlaşılacağı gibi Doctor Strange'in mabedine yapılan bir gönderme bulunuyordu. Fakat kanon hikayeler bile olsa kanon evrenlerde MCU'ya yapılan atıfların hiçbiri sadece referanslar ibaret değil. Tabi DC, Star Wars ve diğer bilim kurgu evrenleri hikayelerini saymazsak. Ve biz biliyoruz ki bu karakterlerin de evrenlerinde dünyanın kudretli kahramanları veya Bleecker Caddesi büyücüleri var. Sadece biz onları henüz görmedik ve şirketler arası anlaşmaları da cabası. Fakat daha MCU kurulmadan önce ona rağmen bize bunu gözümüze soka soka göstermişlerdi. Ve geçen sefer bir haberde gördüğüm kadarıyla Bruce Campbell Marvel'daki rolü için yapım ekipleriyle görüştüğünde Raimi evrenindeki ve Doctor Strange Mom filminde gördüğümüz Earth 838'deki versiyonu aynı kişiler. Tabi Doctor Strange Mom'daki Tobey'nin evrenindeki Doctor Strange şakasından sonra kendisine ne kadar güvenilir bilinmez. Fakat Marvel'daki yapım ekipleri bunu söylediyse doğru olma ihtimali var ve şahsi kanaatimce bu adamın bu sefer yalan söylediğini düşünmüyorum. İkinci kaynağımızsa Marvel'ın resmi sitesi. No Way Home filminden hemen sonra karakter kütüphanesinde yayınladıkları bilgilerle bize zaten onların evrenlerinin de artık Spider-Verse değil MCU evrenleri olduğunu apaçık gösterdiler. Hem Tobey'nin hem de Andrew'un Spider-Man'lerinin artık bir MCU karakterleri olduğu resmi olarak onaylanmıştı. Üçüncü kaynağımızsa Disney D23 Expo fotoğrafından geliyor. Burada göründüğü üzere Andrew'un Spider-Man'i açıkça belli oluyor ve No Way Home'daki sergilediği performansla herkesin gönlüne taht kuran Andrew'un Spider-Man'ini Kevin Feige bile Secret Wars'tan önce veya Secret Wars dışındaki yapımlarda da kullanmak istiyor. Zaten Twitter'dan güvenilir bir kaynağın haberine göre Andrew'un Spider-Man'ini Secret Wars'tan sonra bile kullanmak istiyorlarmış. Zaten evrenin soft reboot diyeceğini hepimiz biliyoruz fakat görünen o ki Andrew'un Spider-Man ile işleri bitmemiş MCU yönetimine.
Dördüncü kaynağımız ise Twitter'dan Daniel RPK adlı kullanıcının haberlerine göre Deadpool 3 filminde Tobey'nin evreninde bir ziyaret gerçekleşecek gibi gözüküyor. Ve bu da bir kanon hikaye olduğunu apaçık doğruluyor. Ve yine aynı kaynağın haberine göre MCU Spider-Man 4 yani Tom'un 4. Spider-Man filminden sonra iki evren birleşecek. Videonun başındaki anlattığı mevzuya geliyor bu olay bir nevi. Fakat buradaki birleşme sanılanın aksine Spider-Verse'ün yok olması değil. Evet, evrenler arası seyahat ve karakter transferleri, alışveriş, getir götür durumu elbette olur. Fakat buradaki birleşme daha çok Spider-Verse ve MCU gerçekliklerine ait karakter transferleri olacak. Daha bir ay önce çıkan ve kimsenin izlemeye tenezzül bile etmediği The Marvels filminin sonunda post-credit'te şöyle bir sahne vardı. Hemen izleyelim. Evet, görüldüğü üzere Disney Fox'u satın aldıktan sonra önceden karakter hakları Marvel'ın elinde olmadığı için göremediğimiz MCU karakterlerinden bir tanesi olan Kaptan Marvel varyantı Maria Rambeau var. Ve bu da bize gösteriyor ki Fox evreninde MCU'daki mutant hikayelerinden önce bir Avengers ve X-Men ortaklığı birlikte oluşturulmuş. Ve buradan da anlaşılıyor ki Secret Wars'a çok ciddi bir hazırlık var. Ve her ne kadar beğenmesek bile izlediğimiz Spider-Verse hikayelerinin olduğu evren yok olursa bu zamana kadar olan her şey çöpe gidecek. Ve What If 1. sezonundaki hikayelerde de izlediğimiz gibi eğer Spider-Verse'ün de kudretli kahramanlarıyla beraber en güçlü diğer kahramanları olmazsa hem Tobey'nin hem Andrew'un hem de ana Spider-Verse evreninin Miles ve Gwen'in de evrenlere dahil olmak üzere Thanos, Ultron veya Supreme Strange tarafından yok edilebileceğini bize açıkça gösteriyor. Gelelim son söyleyeceklerimize. Hatırlarsanız ki Across the Spider-Verse filminin başlarındaki bir sahnede Miles'ın ailesi okula gelip onun durumunu sormuştu. Ve bizim Miles her zamanki gibi örümcek adam olmanın görev ve sorumluluklarını yerine getiriyordu. Tam camdan içeriye girdiğinde ise filmin yapımcısı tarafından referans niteliğinde olan ve duvarda asılı bir gazete küpüründe Agents of S.H.I.E.L.D. dizisinden tanıdığımız Quake'in haberi yer alıyor. Diğer sahnemizde de Loki dizisinden bildiğimiz şekli aynı ağaca benzeyen çoklu evren dallanmaları ve MCU'dan aldıkları Prowler'ı 616'ya geri götürmek için esir tuttuklarını görüyoruz. Ve bu Prowler'ın MCU Prowler olduğu doğrulandı. Zaten Marvel ve Sony'nin arası şu anda oldukça iyi. Yani isteseler birbirlerine kendilerine ait karakterleri her türlü şekilde verebilirler. Aynı zamanda Miguel O'Hara'nın Doctor Strange ve No Way Home olaylarına atıfta bulunması birlikte bir işbirliği içerisinde olduklarının en iyi göstergesi. Dostlar, siz sanıyor musunuz ki Sony bu filmleri yaparken tek başına çalışıyor? Hayır elbette. Özellikle MCU içerisinde TVA dururken Spider Society yani örümcek topluluğuna hemen izin verir mi sanıyorsunuz? Ve Spider-Man 2099 bu kadar çok bilgiyi nereden biliyor? Yani buradan da anlaşılıyor ki Sony ve Disney arasında ortaklaşa bir çalışma var. Ve zaten yazarlar ve yapım ekipleri de aynı şekilde Marvel'dan yardım alıyor. Şu anda Marvel ve Sony'nin arası oldukça iyi. Yazar grevinden dolayı 2025 yılında ertelenen Beyond the Spider-Verse filmiyle birlikte SM4'ten hemen sonra bu filmin gelecek olması bu işbirliğini ve evrenlerin birleşmesini daha da garantiliyor. Bu yazar grevi olmasaydı bile Beyond the Spider-Verse ertelenecekti. Ertelenmek zorundaydı. Çünkü bunu her türlü bir mantık çerçevesine oturtmaları gerekiyor. Önce Tom'un Spider-Man 4 filmi yayınlanmalı ki sonra da Beyond the Spider-Verse olayları gerçekleşebilsin ve seriye iyi bir noktada finali koysunlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.